Sen Pikachu musun? Şaka gibi fiyat ya. Şu gördüğünüz ramen. Peki Japonlar neye inanıyor? Tamamı Budist mi? Onların kültüründe bu saygı ifadesi. İnternet de acayip hızlı. Pembe kamyonlardan var. Japonya'nın tuvaletini de göstermek istiyorum çünkü burada yemyeşil. Acaba dedim boyadılar mı? Boyama attılar. Orçun Dalaslan'ı dünyaya bağlayan, yurt dışında uygun fiyatlı internetin yeni adı Roamless eSIM sunar. Arkadaşlar Japonya'dan herkese selamlar. Şu anda Japonya'nın güneyinde 2,5 milyon nüfuslu Fukuoka şehrindeyim. Muhtemelen ismini hiç duymadınız çünkü ben de gelmeden önce hiç duymamıştım. Bir gemi turu kapsamında geldim ve gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü yaklaşık 80 ülkeye gitmeme rağmen Japonya'ya bir türlü gelememiştim ki en çok gelmek istediğim ülkelerden birisiydi. Ancak kısmet olabildi ve gelmeden önce duyuyordum herkesten çok farklı bir yer, çok farklı bir yer diye. Gerçekten öyle. Bir saattir böyle sokaklarda yürüyoruz. Geldiğimden beri her şeye sanki bir uzaylıymışım gibi, çok böyle ilginç şeyler görüyormuşum gibi bakıp duruyorum ve sizinle de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. O zaman Japonya seyahatimiz başlasın. Dikkatimi çeken konuları anlatmaya başlıyorum. Bakın sokakta her yerde kablolar var. Aslında Uzak Doğu'da, Güneydoğu Asya'da hep böyle ama Japonya gelişmiş ülke diye insanlar yerin altına alınmasını bekliyor bu kabloların. Ama burada böyle değil. Kore'ye gitmiştim 14 sene önce. Orada da öyle değildi. Bunlar gelişmiş ülke olmasına rağmen insan şaşırıyor. Bir de başka bir konu bakın. Şöyle bildiğimiz Japon markalarının mesela bu Nissan farklı modelleri var. Önü böyle dümdüz sanki kesilmiş gibi. Şu tarafta başka modeller de var. Onları da göstereyim. Bu Suzuki marka. Bakar mısınız? Bunda böyle önü kesik gibi. Bütün şeyler böyle minibüs mü bunlar? Arabamı zaten çözemiyorum. Bu da yine Nissan'ın başka Türkiye'de olmayan minik bir modeli. Benim çok dikkatimi çekti bunlar. O yüzden paylaşmak istedim. Belki size normal gelebilir. Bakın burada da bir başka Japon aracı Daihatsu'nun bir modeli var. Böyle burnundan bastırılmış gibi duruyor bu araçlar. Gerçekten sempatik bir görüntüsü var. Başka bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Mimari. Gördüğünüz gibi aslında bu binalar hiç estetik değil, güzel diyebileceğimiz binalar asla değil. Ama kendi içlerinde bir mimarileri var. Yani insana Japonya'da olduğunu hissettiriyor. O yüzden nedense gözüme çok çirkin de görünmedi. Aslında tek tek baktığınızda güzel değil. Ama hepsi bir arada olunca böyle bir Japon mimarisi ruhunu nedense veriyor. Belki de hep daha önce televizyonlarda orada burada gördüğüm için bana böyle çirkinliğine rağmen sempatik gelmiş olabilir. Değinmek istediğim bir başka konu var. Geldiğimizden beri mesela sokaklarda yürüyoruz. İnsanlar asla göz göze gelmiyor. Çok saygılı çocuk bu Japonlar ya vallahi. Bu soğukluktan değil ama onların kültüründe bu saygı ifadesi, sana rahatsızlık vermek istemiyorum vesaire gibisinden. Ama bir şey sorduğunuzda vesaire yardımcı oluyorlar. Birçoğu da İngilizce bilmiyor şu ana kadar konuştuğumuz kişilerden. Birçoğu İngilizce bilmiyor ve biraz utangaç duruyorlar.
Burası Fukuoka'nın en eski tapınaklarından biri olan Tochoji Tapınağı. Burası bir Budist tapınağı. Peki Japonlar neye inanıyor? Tamamı Budist mi? Hayır, öyle değil aslında. Japon halkının %70'i Shintoist, yani Japonya kökenli bir din ve çok tanrılı. Ama %65'i de Budist. Peki bu nasıl oluyor? Aynı anda hem Budist hem de Shintoist nasıl oluyorlar? Çünkü Japonya'da din konusu bir dini inançtan ziyade bir yaşam tarzı gibi. Budizm'de de mesela birçok kişi yanlış biliyor. Buda'yı tanrı sanıyorlar. Aslında Buda tanrı değil. İnsanlara aydınlatma yaşatmış olan gerçek bir kişi. Bakın burada da mesela bir minik tapınak bölmesi var ve Buda heykelleri var. Bu Buda heykellerine tapmıyor insanlar. Ona saygı gösteriyorlar. Buradaki olay bu. Ama tabii bu konuları daha iyi bilinen birisi varsa yorumlara yazabilir. Benim bildiğim kadarıyla işte Budizm, Şintoizm konuları böyle. Şurada da ilginç bir ağaç var. Bunu göstermek istiyorum. Bakın böyle bir bodur bir çam ağacı gibi. Bizim ağaçlara çok benziyor ama bodur. Biliyorsunuz bonsailer var. Minik Japon süs ağaçları. Bu o minyatür ağacın büyük versiyonu gibi. Çok ilginç geldi bana. O yüzden size de göstermek istedim böyle. Tapınağın içine de girdik ama fotoğraf ve video çekmek yasak. O yüzden çekemedim. Neyse böyle tapınağın önünde kazan gibi bir şey var. Bunun içinde de bolca tütsü var ve çok güzel bir koku yayıyor etrafa. Arkadaşlar tapınakta böyle gördüğünüz gibi dev bir tesbih var ve bu tesbih 108 adet ahşap boncuktan oluşuyor. Çünkü Budizm'de 108 adet dünyevi günah var. Bunları çevirdikçe böyle çıkan seslerle bu günahlardan arınmış oluyorsunuz. Kötü ruhları kovuyorsunuz ve zihinsel bir ferahlığa kavuşmuş oluyorsunuz. Ben de belki şu anda zihinsel bir ferahlığa kavuşmuşumdur. Hemen her yerde dikkatimizi en çok çeken şeylerden biri de bu makineler oldu arkadaşlar. İçecek satan makineler her köşede var ama ne olduğunu çok anlayamıyoruz. Çünkü Japonca yazılar var. Bir tek suyu falan anlayabiliyorum. Genelde fiyatlar işte 100, 110, 140. Burada daha meyve suyu, kola falan var. Onlar da 150 yen civarı. Böyle bunlar çok popüler. Onu söylemek istedim. Arkadaşlar bu arada internet de acayip hızlı. Ben burada da tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi Roamless eSIM kullanıyorum. Ama buradaki hızına gerçekten hayran oldum. Çünkü Japonya'da telefonlar hızlı. Size de kesinlikle Roamless'ı tavsiye ederim. Gittiğim her ülkede kullanıyorum. Bir kere geçen sene yükleme yaptım. Amerika'da telefonuma kurdum. Ondan sonra hiçbir ülkede tekrar kurmama gerek kalmadı. Uçaktan iner inmez ya da gemiden iner inmez hemen kullanmaya başlıyorum. Ve mesela 50 dolarlık bir bakiye yükledim ya. Bu bakiye işte 5 dolarını Norveç'te kullandım. 10 dolarını İngiltere'de, 6 dolarını Yunanistan'da kullandım. Kalan bakiyelerimi diğer ülkelerde de kullanmaya devam edebiliyorum. Ve güzel de bir promosyon kodum var. 20 dolarlık bakiye yüklediğinizde 20 dolar da hediyeniz oluyor. Yani 20 dolar ödeyerek 40 dolarlık bakiyeniz olmuş oluyor. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Hemen videonun altındaki açıklamaya linkini de koyacağım Roamless'ın. Oradan indirebilirsiniz. 200'den fazla ülkede de kullanabilirsiniz.
Japonya ile ilgili genel bilgiler de vereyim biraz. Japonya'nın yüz ölçümü Türkiye'nin yarısı kadar ama buna rağmen nüfusu tam 123 milyon. Epey kalabalık bir ülke. Üstelik Japonya'nın %60-70 kadarı ormanlık alanlardan oluşuyor. %10-15 kadarı da tarım arazisi ve kalan birçok yerde dağlık alanlar. Yani bu kadar kalabalık bir nüfus sahil şeridine sıkışmış durumda. O yüzden Japon şehirleri çok kalabalık. Tokyo'nun nüfusu hatta 40 milyon ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi. Fukuoka, Japonya'ya göre küçük bir şehir. 2,5 milyon nüfusu var. O yüzden böyle yüksek katlı binalar görüyoruz ama ona rağmen hemen hemen her yerde böyle küçük bile olsa yeşil parklar var. Sokak aralarında herkes yine kendi ağaçlarını dikmiş. Şu an tabii kış mevsimi olduğu için o şeyleri göremiyoruz. Yeşilliği çok fazla ama çok fazla ağaç var. Arkadaşlar burada bir de bolca böyle pembe kamyonlardan var. Neden pembeye boyuyorlar anlamış değilim. Bir şirkete mi özel vesaire. Ama çok fazla sayıda bunlardan gördük. Karnımız da acıktı ve burada böyle bir ramenci gördük. Kalabalık gibi de. Şimdi hemen tadına bakalım. Fiyatları da inceleyelim. Şimdi böyle bir makineden sipariş veriliyormuş. Burada İngilizceleri var ama o da çok anlaşılır değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz şimdi ramen alıyoruz. Yanında tavuk olan. Şuna basıyoruz. Do you think I should first put money? First money. Ha, okey. Önce para koyuyormuşuz arkadaşlar. Sonra seçebiliyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. 2 tane bir tane daha istiyorum. Aynen. 580 yani 160 TL'ye tavuklu ramen almış oluyoruz diye tahmin ediyorum. Finished. Okay. Thank you. Oh, oldu galiba. Arkadaşlar şaka gibi fiyat ya. Şu gördüğünüz ramen içinde tavuk var. Burada pilavımız var. Burada yine kızarmış tavuk. Hepsi sadece 159 TL. Japonya'dayız. İnanılmaz. Ama anladığım kadarıyla burası fast foodçusu buranın. Ama yine de çok çok iyi. Ve tabii ki suyumuz ücretsiz. Tadını merak ediyorum. Puanları da yüksek Google'da. Arkadaşlar gerçekten lezzet de fiyat da çok çok tatmin ediciydi. Fukuoka'ya yolunuz düşerse diye videonun altına ismini yazacağım buranın ama gerçi kimin Fukuoka'ya yol düşer bilmiyorum. Çünkü bizim de planımızda yoktu. Daha önce ismini bile duymamıştım buranın ama geldik işte hiç belli olmaz. Belki sizin de yolunuz düşer. İnşallah düşer de. Bu arada arkadaşlar Hakata Nehri'nin bu rengi beni acayip şaşırttı. Yemyeşil bir rengi var. Yani normalde Avrupa'da vesaire böyle nehirler genelde şehir merkezindeyse kahverengi falan oluyor. Burada yemyeşil. Acaba dedim boyadılar mı? Boyama attılar? Ne yaptılar? Ama öyle de değil. Tertemiz de görünüyor. Gerçekten şaşırtıcı ama çok güzel. Bakın bir de şu taksilere dikkatinizi çekmek istiyorum. Böyle Toyota marka aynaları gerçekten çok sempatik, böyle kenarda duruyor ve taksiciler genelde böyle dantelli örtüler örtmüş durumdalar. Bu da ilginç geldi bana, sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar çok tuhaf olacak ama size Japonya'nın tuvaletini de göstermek istiyorum. Çünkü çok teknolojik tuvaletleri var. Bakın tuvaletlerde klozetin kenarında böyle tuşlar var ki bunda çok az var. Çünkü burası bir AVM'nin tuvaleti. Normalde 10 tane falan oluyor en az. Şimdi oturduğunuzda da burası sıcacık oluyor ilk oturduğunuzda. Mesela şu tuşa basıyorsunuz, buradan tahret musluğu çıkıyor yukarıya doğru ve sıcak su akıtıyor. Onun dışında mesela tuvalet yaparken utanan birisiniz diyelim. Müzik tuşuna bastığınızda
bastığınızda böyle bir ses geliyor. Tekrar basıp kapatabiliyorsunuz. Mesela diğer tuvaletlerde böyle köpüklü seçeneği var vesaire var. Çeşit çeşit seçenekler var. Tuvaletler böyle. Hello! Fukuoka! Fukuoka! Psycho! Do you speak English? No English. Ramen! Lame. Ramen! O ne demek? Nippon? Yes! Nippon. Arigato. Arigato. Başka ne vardı? Orçun. Benim adım Orçun. じゃあ誰か翻訳持ってきて頭いいじゃんお前 O ne? Nece şarkı o? Çocuklar dünyanın her yerinde olduğu gibi gördüğünüz burada da geliyor. YouTuber diye koştular çekim yaptığımı görünce. Başka hiç Japonca da bilmiyoruz ki. Bizim o çizgi filmin adı neydi ya? Futbolcu olan. Hayır. 私たち YouTuber Pikachu'yu biliyorsunuz mu? Ah yes! Pikachu, yes. Hemen heyecanlandı. Sen Pikachu musun? Hadi arigato çocuklar. Bay bay. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz sizden bir ricam var. Hemen şimdi videoyu 1 dakikalığına durdurup videonun altına bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hem bana da emeğine sağlık demiş olursunuz. Tabi videoyu beğenirseniz ve hype da verirseniz çok mutlu olurum. Abone olmadıysanız tabi hem kendiniz abone olup hem de bir eşinizi dostunuzu abone yaparsanız gerçekten bu beni çok motive eder. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik çünkü Fukuoka'da sadece 7 saatimiz vardı. Gemimiz bizi bekliyor. Yarım saat içinde kalkacak ve Nagasaki'ye gidecek. İlk defa Japonya'ya gelen biri olarak ilk dikkatimi çeken şeyleri sizinle mümkün olduğunca paylaşmaya çalıştım. Ama Japonya serimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.